Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Lords Mobile'de yine etkinliklerle birlikteyiz. Etkinlikler ardı ardına gelmeye devam ediyor. En son bildiğiniz üzere Labirent'te şu şekilde Ejder'i gördük. Ejder'in gelmesini Labirent'te gördük. Ve Labirent'te kutsal yıldız miktarının azaldığını gördük %20. Şimdi arkadaşlar bakın şuradaki ayın 14'ünde olan etkinlik artık şu lonca liderlerinin gönderdiği lonca servet paketi de başlayacak. Bu da 6-7 bir hafta falan sürecek arkadaşlar. Dediğim gibi lonca liderleri artık servet paketleri dağıtacaklar. Bunun haricinde şimdi eskiler bilir. Eskideki oyuncular bilirler. Şöyle arkadaşlar, Labirent'te ne zaman servet ejderi gelse hayalet şövalyeleri çıkar. Bunun da nedeni işte enerjilerinizle hayaletlere vurmanız, oradan da kutsal yıldızlar toplamanız için bu etkinlik her defasında gelir. Yani servet ejderini ne zaman görürseniz görün, bu gelecektir arkadaşlar. Bu hayalet şövalye gelecektir. Tabi burada hayalet şövalyede araştırma hızlandırmaları ve kutsal yıldızlar gibi şeyler bulunuyor. Son vuruşu yapan da zaten ittifak sandığı loncasına gönderiyor. Şimdi Labirent'te servet ejderi tabii ki mücevher verecek. Yani mücevher atacak size. Mücevher biriktirmek isteyebilirsiniz. Onun için de enerjinizi, canavar için enerjinizi hayalet şövalyede kullanmanız gerekecek. Ama küçük bir not iliştirmek istiyorum kenara. Unutmayın, o enerjinizle yarın öteki gün işte canavarlar geliyor ya hani yıldızlama için. Onlarda da kullanıyorsunuz ayrıyeten. Dediğim gibi kenara not olarak koyuyorum. Ya mücevher için harcamalısınız. Onları yıldıza dönüştürüp labirentte kullanmalısınız. Ya da dediğim gibi ileriye dönük yıldızlama için belki de kendi düşüncenize göre saklamalısınız. Bunun kararınızı siz verin. Bu bir önemli noktadır. Ama şu an etkinlik buna dair enerjinizi hayalet şövalyede kullanabilirsiniz. Onun haricinde kutsal yıldızları toplayıp da ejderde mücevher alabilirsiniz. Şimdi burada söylemem gereken bir nokta şu araştırma hızlandır eşyaları arkadaşlar. Ya ben bunu söyleye ağzımda tüy bitti ama keşke bu araştırma hızı yerine normal hız olsa çok iyi olacak ya. Araştırma hızı olmasın arkadaş bu. Normal hızlandırma olsun. Hem adam araştırma hızına kullanabilsin, hem eğitim için kullanabilsin, hem de normal inşaat için ya da başka şeyler için kullanabilsin. Ya araştırma hızı olarak bunun buradan çıkması lazım. Şimdi dediğim gibi peş peşe şeyler geliyor arkadaşlar. Burada feodal savaş, baron savaşı yaklaşıyor. Evet, yakında baron savaşı var. Piyade saldırı, süvari saldırı, taşı verecek. Arkadaşlar şimdi mesela bakıyorsunuz savaşıyorlar, çıkıyorlar ama hani bunların taşını yapanlar var. Bunları biriktirenler var. Her savaşta baronda gidip uğraşanlar var. Bakın, saldırı değerine bir bakın arkadaşlar. Bunu mix ekipmana yerleştirdiği zaman ayrı bir hava katıyor. Ayrı bir güç dengesi oluşuyor kalede. Gördüğünüz gibi artı 15 artı 15 olarak iki tane saldırı değeri
katıyor arkadaşlar. Tabii ki mixte kullanılabilir. Tek tüpte de kullanılabilir ama diğerini boşta çıkarır bu sefer bu taşın biri. Onun için mix ekipmanı, savunma olabilir, saldırı olabilir. İkisinde de bu kullanılması lazım böyle bir şeyde. Evet dedik. Şöyle bakıyoruz. Bak Baron, Feodal İçtima. Aynısı zaten. Şurada Paladin Savaşı geliyor. Aynı şekilde. Evet. Paladin Savaşı da geliyor. Kupa Savaşı. Kaos Arenası yaklaşıyor arkadaşlar. Kaos Arenası yine önemli. Asker ölmüyor. Burada bir ton eşya biriktirebiliyorsunuz. En önemlilerinden bir tanesi mesela kaptanlar için orada tavşan için eşya alabiliyorlar. Ya da canavar ekipmanı olmayanlar oradan canavar ekipmanı için kutu bile alabiliyorlar. Yani bir ton etkinlik hala gelmeye devam ediyor. Şu an Seksek'te mesela Seksek'te başlayacak da bakın. Şu an hala çizgili boksör var. Bu çizgili boksör yarın öteki gün değişecek. Birkaç kere gelmesi lazım arkadaşlar. Bu arada bunun bir gözünü ben yeni fark ediyorum. Farklı renkte. Gözünün biri yok mu olmuş? Ne olmuş? Biri vurmuş herhalde gözüne. Arkadaşlar bunun hemen mesela bir kez geldi, ikincisinde kayboldu gibisine bir şey yok. Bu 2 kez, 3 kez böyle birkaç kere geliyor. Ondan sonra bunu değiştiriyorlar. Hemen buradaki değişmez ama yakında göreceksiniz hem diğer taraftaki hem çizgili boksör hem de şu labirentteki, bak mesela labirentteki bitti. Sıralamaya bakalım. Bak mesela bu. Bu biraz zaman oldu yine. Yakında bunu değiştireceklerini düşünüyorum. Tekrar yeni bir tane lider görünümü gelecek. Aynı şekilde Seksek'teki diğer boksör için de aynı şey geçerli. Festival aynı sürüyor. Zaten şampiyonadan falan bahsettik. Sıralamada olanlar var. Bir tanesi bana şey sordu. İşte 500 yıldız taşı alınıyor mu şampiyonaya katılım sağlayanlar için falan diye sordu. Arkadaşlar o kadar çok yıldız taşı vereceklerini ben sanmıyorum. Benim önüme de denk gelmedi. Şu anlık bilmiyorum. Ayrıntısı bilen varsa, gören varsa yorumlara yazın. Etkinlikler bu şekilde gelmeye devam ediyor. Dikkat edin. Dediğim gibi enerjinizi harcarken dikkat edin. Bakın Hayalet Şövalye'de şöyle bir şey var arkadaşlar. Hayalet Şövalye'de diyelim ki başına gittiniz canavarın. Canavara ne kadar sağlam vurursanız da ya da canavara bir tane kahramanla bile vursanız aynı şeyleri atıyor. Bu konuya dikkat edin. Belki de mesela bulamıyorsunuzdur. Belki de bulamayacaksınızdır fazla. Arkadaşlarım mesela ya öldürmeyin diyordur mesela örnek. O kadar abartmaya gerek yok. Çünkü dediğim gibi orada bir tane kahramanla da vursanız ikisinize bakıyor o iş. Atıyorum mesela 1x ile vurdun ya da 10x ile vurdun. Bu aradaki farkı değiştiriyor. Yoksa en çok vuran daha çok hediye alıyor gibi bir mevzu orada dönmüyor arkadaşlar. Bunun bilincinde olun. Ona göre Hayalet Şövalye'ye vurun. İşte kavga dövüşte çıkarmayın. Biz çok gördük mesela. Ya niye az vurmuyorsun diyenleri de çok gördük. Böyle şeyler olabilir. Kimse doğru düzgün bilmiyor olabilir. Biz söylüyoruz arkadaşlar bu şekilde. Ama ittifak sandığını göndermek için tabii ki lonca üyeleri az az vurmak yerine hepsini almak isteyebilirler.
O şekilde de bir artısı var bunun. Böyle arkadaşlar. Dediğim gibi hepsini söyledik. Paladin geliyor, Kaos Arenası geliyor. Labirent'te zaten etkinlik var. Baron Savaşı geliyor. Hepsi peş peşe bizleri bekliyor. Şu an zaten şey sürüyor. Tokidoki etkinliği sürüyor. Onu aynı şekilde yapıyoruz. Ben görüyorum. Ordu temasını falan alanlar var. Dediğim gibi bazı kişilere 10x 1000 tane oradan şey gelmiş. Kitap gelmiş. O şekilde çok güzel bir şansa denk gelmişler. Çünkü zaten oradan ordu temasına, kale temasına istenen zaten 1000 tane. Güzel çıkarmışlar. Onlar da 2x açığa çıkarmışlar. Bir önceki videoda gördünüz, Servet Ejder'inin ben önceki yıllarda elimde kalanları açtım. 2x ile açtım. Atıyorum bana 100k mücevher attı en sonlara doğru. Onun gibi arkadaşlar. Siz de belki 2-2 deneyebilirsiniz. Küçükten başlayıp o şekilde gidebilirsiniz. Ama dediğim gibi arkadaşlar, oyundaki eşyalarınızı iyi değerlendirin. İyi bir şekilde oynamaya çalışın. Bu oyun mantıkla idare edilmesi gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Artık bir sonraki etkinliklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videodan çıkmadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.